Rüyalar diyarına, masallar diyarına, Kolmar'a hoş geldiniz. Şuraya bakın, inşallah televizyonda da benim gördüğüm çıkıyordur. Bakın, en güzel yerlerinden birisi kesinlikle burası. Ekranda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama işte tam bir Noel'i yansıtan film sahnesi gibi bir anı görüyorsunuz. Ama size harika bir şey göstereceğim. Hadi gelin Kolmar'daki evimi ve manzarasını gezelim. Balkonumu açtığımda böyle bir manzara karşılıyor. Gerçekten çok güzel. Yani ben de hiç böyle bir şey görmedim. Gece bambaşka bir yer oldu. Baksanıza. Her şey rüya gibiydi. İyi ki gelmişim, yine söylüyorum. Belki de en güzel karelerinden birini şu an canlı canlı izliyorsunuz dostlar. Sizlere iyi seyirler. Bana da dünya turumda bu dünyaca ünlü Noel pazarının olduğu Kolmar'a doğru yapacağım harika bir yolculuğum olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Soğuk bir İsviçre sabahından herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Ellerim bile dondu. Ben Deniz Pehlivan, dünya turumun İsviçre ayağına hoş geldiniz. Hatırlarsınız önceki bölümde Basel'e gelmek zorunda olduğumu, çünkü amacımın bu Alsace-Lorraine bölgesindeki dünyaca ünlü Noel kasabalarını görmek olduğunu sizlere anlatmıştım. Önceki bölümde hem İsviçre'yi hem Basel'i, bu yolculuğumu sizlere anlattığım için açıklamaya bıraktım. Bağlantıdan bakarak plan yaparsınız. Kolmar'a gidiyorum. Orada çok güzel tatlı köyler de var aynı zamanda. Daha önceden ben bu bölgeye gittim. Ama gittiğim yerlerde Noel olmadığı için sadece köylerin o güzelliğini, tatlılığını görmüştüm. Ama şimdi o kadar güzel böyle süslemişler. Ben de Fethiye'de evde otururken ya hayatında Deniz görmediğin ne vardı diye kendime böyle sorduğumda dedim ki ya ne kadar güzel yerler yapmışlar. Bir de gidip Noel'de göreyim diyerek çıktığım bu yolculuğumda sizlere bu rotaları nasıl yapacağınızı anlatıyordum. Ben de hiç daha önce gelmediğim için neler beni bekliyor bilmiyorum ama hem sizlere bu yolculuğumu hem bu bölgeye olan tecrübelerimi bu videonun sonuna kadar izlediğinizde aktarmış olacağım. Çünkü burası sadece Kolmar'ıyla ünlü olan bir yer değil. Bu Alsace-Lorraine, yani bizim İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi bölgelerimiz var ya, onların da böyle bir bölgesi var. Aslında küçücük böyle farklı köylerin turizmi çok iyi bir şekilde, özellikle Noel'de pazarladıkları yerlere dair sizlere rotalar çıkartacağım. Bakalım, ben de bilmiyorum hani nereye kadar gidilir, hangi şehirde kaç gün sürüyor bu pazarlar. Yolda böyle gittikçe beraber öğreniriz inşallah. Dünya turumda önceden hani çok sıcak yerlerden bir anda soğuk yere gelince adapte olmam çok zor olsa da yavaş yavaş alışıyorum. Ve Avrupa'ya birçok kez geldiğim için birçok ülkeye hakimim ve sizlere de videonun sonuna kadar güzel önerilerde bulunacağımı düşünüyorum. Ama şimdi sen ekranlarının başında böyle sıcacık ayağını uzatmışsın, çayını çekirdeğini almışsın ya da bir kahvaltı safhanda beni izlerken, benim bu yolculuğuma ortak oluyorken şöyle bir videoyu durdurup özellikle tabletten ya da telefondan yapın. Televizyonda bölünmesin video. Denizciğim iyi yolculuklar. Severek takip ediyoruz. Seni şuradan izliyorum gibi yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Algoritma bu şekilde videoları önünüze çıkartıyor ve haberdar oluyorsunuz. Bu şekilde dünya turumda gittiğim her yere sizlere de ortak ediyorum. Ekranlarınızın başında işte kahvaltıda izliyorsunuz, akşam izliyorsunuz. Umarım ilham da oluyordur. Hanımlar, beyler, sizlere iyi seyirler. Bana da dünya turumda bu dünyaca ünlü Noel pazarının olduğu Kolmar'a doğru yapacağım harika bir yolculuğum olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şimdi otelden çıktım. Şöyle valizimi aldım. Tren garına doğru yürüyerek gideceğim bakalım. Şimdi tren garına doğru gidiyorum. Bakın şu temizlik. Station. There. Train station. Yeah. Station train. Train, yeah, there. İnşallah doğru söyledik. Bakın. Şu düzenin güzelliğine bakar mısınız? Tren istasyonuna gidiyorum. Tertemiz, pırıl pırıl, her şey böyle nizami bir şekilde yapılmış. Otelimden Allah'tan 8-9 dakika uzakta istasyon. Böyle bavulu sürükleye sürükleye gidiyoruz. Yolculuk 55 dakika sürecek. Haritadan da size gösteririm konumlarını ki plan yapanlara rehber olur. Bir pazar sabahı böyle insanlar soğukta da olsa sporlarını yapıyorlar. Arkadaşlar bakın, şu an saat öğlen 12 ama sanki akşamüstü gibi ki hava gayet aydınlık, güneşli. Böyle bir renk yok. Tam kış. Tren istasyonuna gelmek üzereyiz. Burası işte Basel'deki merkez tren istasyonu.
Avrupa'da bütün tren istasyonlarına ve şehirler arası da olmak üzere genelde havalimanına otobüsleri de böyle bağlarlar. Böyle merkez noktasına koyarlar. Birçok yere Eskişehir merkezlerine özellikle yürüyerek ulaşabilirsiniz. Baksanıza şu kalabalığa, bir pazar sabahı herkes tatile gidiyor. Ya İsviçre'de de çok güzel tren garları yapıyorlar. Böyle resmen bir film seti gibi tarihin içindesiniz. Şimdi de böyle yılbaşı kutlamaları olduğu için harika bir avizeyi ışıklandırmışlar. Bilmiyorum normalde de böyle mi? Ama ben bu ülkeyi seviyorum. Birçok kez geldim. Özellikle doğa, dağlar, göller seviyorsanız ister trenle ister arabayla kesinlikle hayatınızda bir kere bu dünyanın en doğal, bence iyi korunmuş ülkelerinden birini gezmenizi öneririm. Çok keyiflidir. Bu benim 6. 7. gelişim. Hani üşümesem, zamanım da olsa yine o Alpleri, o dağları görmek isterdim. Bence hani ölümden önce yapılacaklar listesi olur ya insanın. Bunun içine kesinlikle İsviçre'deki dağları, gölleri görmek, tren yolculuğu yapmak ilk ona girer. Bilet alacağız. Önceki videoda size Avrupa'yı gezerken bilmeniz gereken çok önemli bilet kurallarını, bu Interrail Pass dedikleri ya da ülkelerin kendilerine ait pass'lerini anlatmıştım. Ama diyelim ki bu pass'i almadınız, bireysel bir bilet alacaksınız. Yani tek yön ya da gidiş dönüş iki şehir arasında. Şu makinelerden alabilirsiniz. Aynı zamanda online'da. Benim size önerim her zaman online almanız. Bütün ülkelerin tren yolu şirketleri olur. Bu tren yolu şirketlerinden bize İsviçre'ninki şu. Bak şu yazıyor ya SBB. Bunun bizim TCDD gibi düşünün Türkiye'deki. Markanın sitesinden online biletinizi almanızı öneririm. Çünkü yer kalmayabiliyor. Fiyatlar da zaten hemen hemen aynı oluyor. Artık günümüzdeki yeni dünyada fiziki bir bilete bile ihtiyacınız yok. Mail olarak direkt gösterdiğinizde aslında işiniz hallolmuş olur. Ama dilerseniz şu makinelerden de alabiliyorsunuz. Bunu neden söyledim? Çok yoğun bir dönemde geldiğim için ilk şuradan bilet almaya çalıştım. Vermedi. Sonra gittim şu gişeye. Dedi ki online al, daha hızlı alırsın. Çok sıra vardı çünkü içeride. Allah'tan bilet bulabildim. Yani bulamaya da bilirsiniz. O yüzden aklınızda bulunsun. Benim de biletimi aldığım trenim 12.21'de Strasbourg'a gidiyor. Yani şimdi İsviçre'den Fransa'ya geçeceğiz. 30. peronmuş. Hadi bakalım. Abi ne Kolmar'mış. Herkes Kolmar'a gidiyor. Bana az önce tren soran İtalyanlar da Kolmar'a gidiyor. Şurada birileri tanıştım. Onlar da Kolmar'a gidiyor. Bugün Kolmar var ya tıklım tıklım olur. Ve ben otelimi bile almadım. İnşallah tren garında yatmak zorunda kalmayız. Gidelim bakalım. Her şeye rağmen şu yolculuk bile çok keyifli. Yani ben Avrupa'da trenle gezmeye bayılırım. Çok insan kendini özgür hisseder. Oradan oraya savrulursun. 30'a yakın ülkeyi tek bir bilet alıp gezebilirsin. Gençler özellikle mutlaka yapın. Hani çocuğunuza bir hediye de verecekseniz, hani karne hediyesi olur ya da üniversitede, ona bir Interrail bileti hediye edin. Gelsin bu duyguları yaşasın. Ben 19 yaşındayken yapmıştım. 16 sene olmuş, 17 sene. Hayatımdaki en güzel anılardı. Aslında birazcık da o anıları hatırladığım gibi oldu biliyor musun? Cepte günlük 30 euro limit. Bir ay gezerdik 1000 euroyla. Ama en güzel zamanlarda onlarmış. Şimdi işte büyüdükçe insan bunun değerini daha iyi anlıyor. Hadi bakalım trene gidiyoruz. Trenta. Dünyanın en iyi tren ağları, en modern trenler, tren istasyonlarından birçoğu İsviçre'de bulunuyor. Bunları birçok kez size göstermiştim. Şimdi böyle rahat rahat, konforlu bir şekilde Fransa'nın Strasbourg'a giden treniyle Kolmar'da ineceğiz ama. Şu kalabalıktan trenimize binelim. Bak yazıyor. 12.21'deymiş. Rotası Saint-Lô, Mulhouse, Kolmar, Salestat diye gidiyor. Bu şekilde rotayı da görebiliyorsun. Bugün gerçekten çok kalabalık olacak ve pazar günü artık 3-4 gün sonra da yılbaşı. Gazamız mübarek ola. Kervan yolda dizilir. 100.000 kişi ekranlarının başında elinde bir kamerayla Deniz. Bakalım başımıza ne gelecek. Güzel şeyler gelsin. Hadi bakalım. Treni bekliyoruz. Bakın şu an haritada da size gösteriyorum. İsviçre, Almanya ve Fransa'nın hemen sınırındayız. Basel kentinden bir saatlik tren yolculuğuyla Kolmar'a yukarıya doğru çıkacağız. Almanya sınırından ve Strasbourg'a doğru gidiyoruz. Buradaki bu rotayı yapmak çok basit, çok turistik ama dediğim gibi çok kalabalık olabiliyor. Ama diyelim ki Deniz biz bunların hiçbiriyle uğraşmıyoruz. Bize ne önerirsin derseniz. Ya Deniz biz de Noel pazarlarını gezeceğiz. Hatta dünyayı, Avrupa'yı keşfetmek istiyoruz diyorsanız arkadaşlar siz de Avrupa Rüyası'nın Noel pazarları turlarına katılabilirsiniz ama daha önce hatırlıyorsunuz ben Avrupa Rüyası ile İskandinav turu, Britanya turu,
İspanya turlarına katıldım. Çok memnun kalmıştım. İşte Türk Hava Yolları'yla uçuyorsun. İyi otellerde kalıyorsun ve en güzel yanı hiçbir ekstra tur neredeyse dahil olmuyor. Ve bununla beraber mesela diyelim bu Noel pazarları turuna katılacaksınız. Sadece Kolmar olmuyor. Rickville, Kaiserberg, Egosheim, Strasbourg gibi çok güzel yerleri yine bu turda görebilirsiniz. Ben daha önceden onların birçok turuna katıldım. Sizlere de gönül rahatlığıyla o yüzden önerebiliyorum. Kendileri aynı zamanda arkadaşlarımdır. Hani olur da sadece Noel pazarları turu değil, aynı zamanda Avrupa'yı da işte Kore'yi, Japonya'yı da birçok yeri gezelim diyorsanız, ben kendim planlamayayım, birileri benim için plan yapsın, ben o plana dahil olayım diyorsanız Avrupa Rüyası'nın zaten web sitesini açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsınız, siz de bu güzel gezileri yapabilirsiniz. Bu gezime de Avrupa Rüyası sponsor olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Hadi bakalım gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Güneşli bir gün, hava 1 derece şu anda. Kış ayının ortasında ama şu kalabalığa bakın, herkes o en güzel yeri görmeye gidiyor. Kesinlikle bu kadar kalabalık beklemiyordum ve iyi ki bilet bulabildim. Tren gelmek üzere, 3-5 dakika kaldı. Hadi bakalım, güzel bir yolculuk olsun. Şu trene nasıl bineceğiz bakalım. Geldi sonunda. İlk defa bu kadar gecikmeli İsviçre'de bir tren görüyorum Noel'den dolayı işte. Yaklaşık 25 dakika gecikti. Bir şekilde hepimiz bineceğiz. O arkadaş dahil. Nasıl üşüyor garibim. İyi seyirler. Trenin ilerisine doğru gittikçe daha da sakin ve daha oturacak yerler var. Oh be, kurtuldum birazcık o kalabalıktan. İyi akıl ettik bunu son dakika. Size çok önemli bir hayati uyarıda bulunmak istiyorum. Bu Noel pazarları genellikle aralığın son haftasında bitiyor. Ama mesela bu Kolmar 3 Ocağı kadar ya da işte Almanya'daki bazı pazarlar ocağın, işte Prag'da da varmış, 6'sına kadar sürebiliyor. O yüzden mesela İsviçre'de şu anda Noel pazarı olmadığı için hepsi kapandı. 26'sında kapanmış oluyor genelde. Herkes bunu görmeye gidiyor çünkü bu son günleri artık. Eğer ki amacınız Noel pazarı görmekse buna göre plan yapın. Öyle her yerde her zaman Aralık sonu bile olsa Noel pazarı olmuyormuş. Bunu da ben ilk defa kış ortasında Avrupa'ya geldiğim için bilmiyordum. Sizlere de çok önemli bir Noel pazarı uyarısı yapmış olayım. Buna göre planınızı yapın. Tren hiç bu kadar Avrupa'da geç kalmamıştı. İlk defa bu kadar çok kalabalıktan dolayı geç kalıyor. Olsun, acelemiz yok. Şimdi ben bu trene 17 frank verdim. Yani 18-19 euro gibi ama koltuğu kim kaparsa onun oluyor. Eğer first class alsaydım 25 frank falan veriyorsunuz. Onda koltuğunuz falan da belli oluyor. Koltuğunuz belli olmadığında böyle ayakta gidiyorsunuz bu şekilde. İnsanları görüyor musunuz? Ne yazık ki böyle bir durum oluyor. Allah'tan yolculuk kısa olduğu için ayakta bir şekilde gidiliyor. Ben çok bunu tecrübe ettim. Yolu yarıladık, az kaldı. 20 dakikaya falan Kolmar'dayız. Şu kalabalığa bak. Allah. Burası 1. sınıftı. Ben bagajımı oraya atmıştım ilk binerken. Biletleri kimse kontrol etmiyor. Ama her zaman bilet almanızı öneririm. Hem ahlaki açıdan hem de yakalanırsanız çok ağır cezaları var. Burası da 2. sınıftı. Daha bu insanlar binecek. Bir yolda otel ayarladım, ev daha doğrusu. Son böyle 3 tane falan yer kalmıştı. Mecbur aldım. İnşallah düzgün bir yer çıkar. Ve hanımlar, beyler, rüyalar diyarına, masallar diyarına, Kolmar'a hoş geldiniz. Şuradan çıkalım bakalım. Şu anda bütün bu insanlar trenden indiler. Yürüyerek bir 15 dakika falan sürüyor kent merkezine, o Eskişehir merkezine, her şeyin süslendiği yere ulaşması. Bu şekilde gidiyoruz. Allah'tan güneş var. Az önce gelirken bazı gölge yerlerde her yer buz tutmuştu. Şu bagajımı atıp yerleştikten sonra keyifli kısmı başlıyor. En zoru budur. Otele yerleştikten sonra tatil başlar.
Gidelim bakalım. Üf, İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz. Bu daha hiçbir şey. Bak birazdan neler göreceksiniz. Şehrin merkezine girmeye başladık. Böyle parkın içinden geçerken sizi yapay çam ağaçları karşılıyor. Süslemeler, dekorasyonlar başladı gibi. Ve bu ikonik Kolmar yazısından sonra işte bütün o pazarların, kasabanın aslında olduğu yere giriş yapıyorsunuz. Düşünün, burası arkadaşlar sadece 70 bin kişinin yaşadığı bir yer. Ama yılda 3 milyondan fazla turist geliyor. Ve bu turistlerin yaklaşık 1,5 milyonu Noel, yani bu dönemlerde geliyor, Kasım Aralık gibi. Şuradaki zaten daha kasabanın dışındaki kalabalıktan bunu anlamışsınızdır. Birazdan hengame başlayacak. Ben zaten videonun sonuna kadar izleyin. Bütün yorumlamalarımı yaparım. Şu bavuldan kurtulayım. Başlayacağız zaten. Şurada parkın içinde bir yandan fotoğraf çekip Instagram bir hayalin peşindeden de takip edin. Orada paylaşacağım. Bir yandan da böyle etrafa şaşkın şaşkın bakarak gidiyorum. Şu anda ben şu mavi noktayım. Pusula gibi olan parkın oradayım. Kırmızı yerde gideceğim yer şu kahverengi yerlerde zaten en güzel bütün gezeceğimiz noktalar olacak. Oldukça güzel bir merkezden tuttum yerimi. İnşallah böyle her şeyi güzel güzel görüp sizlere de anlatacağım. Ekranlarınızın başında siz de bu Noel pazarlarının keyfini çıkaracaksınız. Ağzım dona dona. Deniz kendini feda etti. Hadi yine de enerjimiz güzel olsun dostlar. Ah işte be. Bunları arıyorduk işte abi. Şu meşhur şeyleri işte, ikonik yapıları, insanlar bunun altından sıcak şarap vesaire alıyorlar ama sırayı görüyorsunuz. Sosis mosis oluyor ama hani daha çok bunlar domuzdur, aklınızda bulunsun. Böyle park ve pazarın içinden geçiyorum şu anda. Şurada çocukların eğlenmesi için bir Luna Park da kurmuşlar. Tabii akşama bunun çok daha güzel. Hani gündüz çünkü ışıkları açmıyorlar. Daha cıvıl cıvıl olacak gecesi. Çok güzel yalnız var ya, ben çok beğendim, ilk izlenimim harika. Burada sırayı yine çekerseniz krep alabilirsiniz. Tasarımlar çok güzel bir kere, yani diğer dönemlerde Avrupa'da göremeyeceğiniz bir süsleme, bir film seti görüyorsunuz aslında. Sağ ol abi. Eyvallah. Afiyet olsun. Baksana mesela şunun tatlılığına, gerçek değil gibi. Burası parkın etrafındaki küçük bir alandı mesela. İçerilerde daha başka şeyler görürüz. Gece de geleceğim buraya. Hani şimdilik gündüzünü gösteriyorum. Pretzel satıyor bu. Şu bizdeki hamurdan yapılan susamlı simit mi diyeyim. Tam Türkçesi ne oluyor? Bilenler yorumlara yazsın. Ya bak şimdi manzaram falan harika. Odayı falan da göstereceğim. 3-4 farklı şifre gönderiyorlar. Kapıdan vesaire girerek buradaki Airbnb evlerini kullanıyorsun ve check-in 4'teymiş. Ben erken girmişim. Allah'tan içeride birileri yoktu. Yatağı falan her şeyi toplamaya geliyorlar. Daha 200 saatim var. Bagajını bırak çık dediler. Ama size harika bir şey göstereceğim. Hadi gelin Kolmar'daki evimi ve manzarasını gezelim. Bura benim duşum, tuvaletim olacak. Şurası yatak odam. Birazdan gelip yapacaklar. Tertemiz olacak. En güzelini en son göstereyim. Burası istersem yemek yapmayı düşünürsem mutfağım. Ve balkonumu açtığımda beni böyle bir manzara karşılıyor. Şuraya bakın. Hayatımda ilk defa böyle bir manzaraya karşı uyanacağım ve bu kutlamaların tam kalbinde olacağım. İnşallah değecek. Ama çok güzel görünüyor. Gerçekten şu ana kadarki ilk izlenimlerim şahane. Buraya çok para verdim. Normalde 100 euro, 150 euro olan yerler 200 eurolarda. Çünkü yer yok ve son dakikaya kaldım. Yapacak bir şey yok. Bir gece kalacağım zaten. En azından sizler de izleyeceksiniz. Hadi sokaklara daha ışık kaybolmadan hem gündüzünü hem de gecesini keşfedecek şekilde bir dolaşalım. Hemen dışarıya çıktım. Dolaşmaya başladım. Böyle bu kasabanın içinde işte şimdi hep birlikte gezineceğiz. Buranın bütün olayı bu olacak. Trafiğe kapalı alanlarda işte yeni yılın hazırlıklarının yapıldığı dükkanlar, mağazalar, sokaklar göreceğiz. Bak mesela şunun tatlılığına bakar mısın? Benim odam şurasıydı. O kadar yakınız. Şimdi ben bunların hepsini açıklamaya bırakırım. Merkezde kalacağınız oteller, diğer köylerde kalacağınız yerler diye. Ona göre siz de plan yaparsınız. Bu size bayağı bir mahalleleri, köyleri tanımak için rehber olur. Şimdi şöyle çok güzel bir yerden dolanmaya başladım. Burası aslında aynı zamanda Fransa'nın Venedik'i olarak biliniyor kanallarından dolayı. Şimdi o kanalların olduğu yere doğru gidiyorum. Yürüyüş yaparken kalabalığı görüyorsunuz. Hani bence bu sakin hali bile akşam daha felaket olacaktır.
Çünkü birçok yerde pazarlar kapandığı için herkes buraya geliyor, Fransa tarafına. Tamam, en ünlüsü bu ama aynı zamanda diğerlerine gidecek insanlar da vazgeçip hakkını buradan yana kullanıyor. Böyle güzel, çok tatlı, hiç mimarisi bozulmamış, 2-3 katlı en fazla evleri görerek meydanlara çıkıyorsunuz. Bak şurada mesela meydana da bir pazar kurmuşlar. Hemen ona bakmaya başlayalım. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani ben de hiç böyle bir şey görmedim. Yani peri masalı gibi. Şu merkezdeki mesela kilisenin önüne kurulmuş böyle tatlı bir pazar yapmışlar. En ortaya da kocaman bir çam ağacını süsleyip bu şekilde dikmişler. Yani neyi çekeceğimi şaşırıyorum. Hem binalar çok tatlı hem şu kurdukları standlar. Hani önceden de gelmiştim evet ama bunun dokusu çok güzel. Ya, muhteşem. Yani şu kare normalde neredeyse hiçbir zaman göremeyeceğiniz bir detay. Böyle meydanın ortasına çocuklar için bir yer yapmazlar. Baksana ne kadar güzel. Şimdi de başka bir sokağındayım. Böyle binaların ortasından yürüyerek gidiyorum. Her yerde çikolatalar, şaraplar, peynirler, ekmekler, tatlılar kokuyor. Her gittiğiniz yer güzel olur mu ya? Bakın bu da mesela ayrı bir meydan. Önceden de burayı çok övmüştüm. Ama bu haliyle tabii görmedim yani. Noel süslemesi olmadan da çok övmüştüm. Şimdi yine övüyorum. Harika. Gerçekten Avrupa'nın en güzel köylerinden biri. Dediklerinin hakkını da veriyor. Gerçek değil gibi. Şuraya bakın. İnşallah televizyonda da benim gördüğüm çıkıyordur. Harika. Ya kuracağım sıfat bitti. Çok beğendim. Kalabalık hariç. Şuraya bak. Kımıldayamıyorsun. Burası da işte en ünlü evlerin olduğu, süslendiği noktalardan bir tanesi. Herkes sıraya girip bu kareyi yakalamaya çalışıyor. Şu da ünlü bir yer ama giremiyorsun. O kadar kalabalık ki. Denedim az önce, bir kere daha deneyeyim. Biraz sanki sakinleşti gibi. Ama çok güzelmiş ya gerçekten. Yani o şu çikolata kokuları, ambiyans, ışıklandırmalar, manzaralar, tezgahlar. Ben çok beğendim ve itiraf edeyim, ilk izlenimime göre söylüyorum. Keşke Noel'de burayı görseymişim dedim. Harika. Yani başka bir yer gibi ya. Hani buraya yazın da gelirsin, baharda da gelirsin ama asla böyle göremezsiniz. Asla. Soğukta dahil. Yani bakar mısınız bu evi ne zaman böyle göreceksiniz? Ne kadar tatlı dekore etmişler balkonlarını. Küçük küçük kurabiyeden ayıcıkları koymuşlar ki buranın sembol zaten arkadaşı şu ufaklıklar. Burada çok güzel şu dükkanlar falan. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de ekranlarınızın başında beğeniyorsunuzdur. Böyle akıntıya kapılıp şu an yürüyorum. Aslında yanımda sizi de götürüyorum. O yüzden böyle her şeyi anlatmaya çalışmayacağım. Burası daha çok zaten manzara ve dekorasyonların şov yaptığı bir yer. İnsan seline bakın ya. Bayağıdır bu kadar kalabalık bir yer görmemiştim. Ya artık benim de bir atkım berem olmasın mı? Berretto. Donacağım yoksa bir sonraki videoda beni izleyemezsiniz. Gündüz böyle, gece var ya 5-6 derece daha soğuk olacak, buz. İçinde 4 kat var şu an. O yüzden bir eldiven ve atkı almanın, bere almanın daha doğrusu zamanı geldi. Bakın şimdi çok güzel bir kare göreceksiniz. Tadam. Burası da kanalların olduğu yer ve şimdi burada güzel manzaralar çekeceğiz. Yani sizler de izleyeceksiniz. Eldiveni, atkıyı sonra alırız. Işık kaçmasın. Gidelim. Buraya daha önce geldiğimde hiç bu kadar, yine söylüyorum, renkli görmemiştim. Yani arada dağlar kadar fark var. Burası da onların pazarları zaten. Onu da gezeriz biraz sonra. Arkaya da kocaman bir dönme dolap koymuşlar Noel için.
Akşam burası var ya başka bir dünya olacak. Hani şu an daha Kolmar'a giriş 101. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel oluyormuş. Abi masal gibi ya. Bak bu nehir kısmı. Şuradan gelmiştim az önce. Dönüyorsun. Böyle güzel evler karşılıyor. Şurada da pazarları var. Oraya doğru gidelim. Bak burası da en iyi fotoğraf çekilen noktası. Bak birazdan göreceksiniz. Şu açıdan en güzel Kolmar manzaralarından birini çekersiniz. Ya benim anlamadığım bunu nasıl bir de korumayı başarmışlar. Yani şu düzene bakar mısınız? Binaların aralarındaki o kolonlar, kirişler hep ahşaptan. Hatta bak şu biraz yamulmuş gibi sola doğru. Yani yüzyıllardır ayakta ve bozmamışlar. Renk cümbüşünün güzelliğine bakın. Mavisi, pembesi, kırmızısı hepsini görebiliyorsunuz. Zaten bu yüzden bu kadar özel ve dikkat çeken, bu kadar insanın gelmesinin sebebi bu. Yani bizde de ne köyler var. Değil mi? Düşünsene. Biz de mesela çok güzel pazarlayabilecek köylere sahibiz ama bir şey eksik yapıyoruz. Neyi eksik yapıyoruz? Yaz bakalım yorumlara. Bak şu binanın güzelliğine bak mesela. Bunu hiçbir zaman göremiyorsun. Anca bu dönemde. Ne kadar güzel dekore etmişler. Gerçekten rüya gibi. Bakın en ünlü yerlerinden birine geldik. Burası kanallar bölgesinin olduğu yer ve çok güzel manzara fotoğrafları falan çekebiliyorsunuz. O yüzden herkes oraya gidiyor ve köprünün üstündeki yoğunluktan anlayabilirsiniz bunu. Şimdi inşallah ben de oraya gidip sizlere de göstereceğim. Bayağı da artık hava kararmaya başladı, yakınlaştı. Soğuk da kendini gösteriyor. Bakalım. İşte tam olarak böyle bir şey Kolmar. Belki de en güzel karelerinden birini şu an canlı canlı izliyorsunuz dostlar. Çok güzel görünmüyor mu? Ya şu kurdukları diyarlara bakar mısınız bak. Ayrı bir meydana geldim. Bir tane küçük gondol koymuşlar. Şurada bir oyun alanı var ayrı. Şahane. Yani insan var ya yemin ederim size hani ekranlarınızın başında nasıl görüyorsunuz? Neyi çekeceğini şaşırıyor. Bak burası da ayrı bir pazar mesela. Özellikle böyle hediyelik eşya alayım. Evimi dekore edeyim. Böyle tatlı tatlı şeyleri çok severim diyorsanız zaten hani şurada günlerce alışveriş bile yaparsınız. Ben bile bu kadar ilgi duymam. Ona rağmen kaç kere durdum. O yüzden diyorum hani neyi çekeceğimi şaşırdım. Nadir yerlerden bir tanesi oldu burası. İyi ki geldim. Bir 20 kere daha söylersem ne kadar sevdiğimi anlayacaksınız zaten. Gidelim. Diğer mahallelerine doğru gidelim. Eğer normal zamanlarda Kolmar'a gelmiş olursanız göreceğiniz tek market genel olarak burası. Marche Covert diye geçiyor. Bak gelin size içeriği bir göstereyim. Ben buraya gelip yemek falan da yemiştim. Çok güzel bir yerdi burası. Bir de dışarıya nazaran daha sıcak. Böyle bir kapalı alanda bir pazar aslında. Ama burayı da yine Christmas'a, Noel'e özgü süslemişler. Yalnız bakın her yerde bir sıra var. Tuvalet sırası ayrı, şarap sırası ayrı, kurabiye sırası ayrı. Bitmiyor sıra. Hani ben sırayı sevmem, çekemem, uğraşamam, soğuğu da sevmiyorum diyorsanız sizlik bir yer değil. Ama bunların hepsine katlanırım, hayatta bir kere göreyim diyorsanız gelinir. Ve burası çok çok daha sıcak bir yer. Oh içim ısındı. Fransızların işte burada yaşayan 70 bin kişinin aynı zamanda pazarı burası. Gelip buradan bakın peynirlerini, etlerini alıyorlar. Yani fiyatlarını tek tek göstermeyeceğim. Videomuzun konusu bu değil çünkü. İsterse buradan deniz mahsulü de alabiliyorlar. Karides 50 euro mu? Vay uzun zamandır 50 euroya karides görmemiştim. Burası çok turistik. Asla böyle bir fiyat yok Avrupa'da. Bak mesela burası da manav kısmı. Aynı zamanda şaraba benzeyen bir şeyler de satıyorlar ama ne olduğunu tam anlamadım. Size tek bir örnek göstereyim. Fransızcam yok ama tahmin ediyorum. Kilosu 3,5 euroya elma satıyorlar burada. Şurada limonlar falan var 4-4,5 euro. Burada çok güzel böyle tatlı tatlı domatesler var. Minicik patlıcanlar, biberler. Onların aslında bir pazarı ama dediğim gibi burası turistik bir pazar.
daha çok fiyatlardan anladığım kadarıyla. Ben aç mıyım, tok muyum onu da anlamadım. Hani diyeceksin Deniz hiçbir şey yemedin. Vallahi soğuğu düşünmekten yemeğe karnımın açlığına enerjim kalmadı. Yeriz bir şey. Bak şimdi buradan dışarıya çıkacağım ama bu kardeşim bak doğmak üzere. Abilerim, ablalarım, ekranın başındaki kardeşlerim. Madem videoyu buraya kadar izledin, sabrettin, demek ki beğendin. Bir beğenimli bir yorumunu yaz da şu çatlayan ellerimiz karşılığını almış olsun. Şaka maka. Nasıl, beğendiniz mi pazarı? Güzel miydi yani bu Noel havasını yansıtabilmiş mi adamlar? Şu ana kadar ki aslında akşam çok daha böyle rengarenk olacak. Bence gecesi daha güzel. İnternette gördüğüm kadarıyla. Yazın bakalım yorumlara. Şu tarafı gezmedim. Bir de o tarafın da gündüzünü görelim. Aslında biraz hızlı hızlı gezdiriyorum sizleri ki hem küçük bir yer olsa da gündüzünü göstereyim hem de akşamını. Buna göre kardeşlerimiz plan yapsın. Ben bir daha gelir miyim? Bir daha yalnız gelmem. Cheat olarak gelirim ama. Hadi gelin. Şimdi şu dönme dolabın olduğu yere geldim. Biraz da burada dolaşalım bakalım. Yine buraya da küçük bir park yapmışlar. Parkta çocuklar böyle eğleniyor. Ailesiyle de gelen çok insan gördüm bu arada. Özellikle aileler. Buraya gelip rahatça gezebilirsiniz. Burası 25 Kasım ve 4 Ocak arası açık olan bir aslında Noel pazarıymış. Aklınızda bulunsun. Hani videonun başında size söyledim ya, planlarınızı ülke ülke ayrı ayrı yapın diye. Yani hepsi 31 Aralık'a kadar açık olmuyor. Aklınızda bulunsun. Bu hatayı sakın yapmayın. Ben de bunu yeni öğrendim. Böyle geldiğinizde inşallah sizler de güzel güzel bu şekilde pazarları göreceksiniz. Burada ne satıyorlar? Şarap. Bu şaraplar da beyaz ve kırmızı, yani ısıtıyorlar, sıcak bir şekilde veriyorlar ya. Alkolü nasıl uçmuyor bunu bilmiyorum. Şu an boş muhabbet yapıyorum soğuktan. Çünkü ya ben bunu hep internette görürdüm. Şimdi canlı canlı buradan gelip izlemesi çok keyifli. Bu dönme dolabı Grande Rova de Colmar yazıyor ya. Bir dünya influencer paylaşmıştı. Gece de bunu aydınlatıyorlar. Çok güzel görünüyor. Şimdi altına gelip bu şekilde görüp şahit olmak da güzel bir tecrübe oldu. Hayallere bir tip daha atıldı. Ne kaldı ben de bilmiyorum. Herhalde uzaya falan gitmek. Gece olmaya başladı ve ışıkları açıyorlar. Birazdan burası bambaşka bir diyar olacak. Asıl şimdi başlıyor. Ama şu ana kadar her şey rüya gibiydi. İyi ki gelmişim, yine söylüyorum. Bakar mısınız? Aynı yerlerin ışıklandırılmış hali çok daha güzel olacak gibi sanki. Ne dersiniz? İşte bu yüzden ben atkı bere takmıyorum. Cin Ali'ye döndüm. Halime bak. Var ya, en son atkıyı, bereyi vesaire, eldiveni ne zaman taktım deseniz yemin ederim hatırlamıyorum. Böyle oldu galiba. Çünkü akşam olacak, çok soğuk olacak. İmkansız yani, çekim yapamam. Artık görüntüye idare edeceksiniz. 9.99'a aldım. Şimdi artık Colmar geceleri düşünsün. Bize Colmar'da soğukta donmak yok. Başlıyoruz. Gece daha güzel olacak. Yalnız ben bunu keşke daha önce alsaymışım. Ne güzelmiş ya. Böyle böyle zenginliği öğreneceğiz. 9.99 verip. Şaka maka, hani alışmamışım. Bilmiyorum nasıl yapılacağını. Hepsi tecrübe. Ve dostlar, gece oldu. Hadi bakalım gecesini de görelim. İşte şimdi daha da rüya gibi. Bakar mısınız şuraya? Panayır yeri. Çok güzel görünüyor. Böyle resmen şu an film setindeyim. Birazdan işte kızla çocuk denk gelecek, çarpışacaklar, aşık olacaklarmış. Hani o filmin içinde olduğunu hissettirmişler ya, ne kadar güzel yapmışlar böyle. Harika, gerçekten harika. Size sabah gösterdiğim o parkın geceki hali böyle. Bu piramidi böyle çok güzel ışıklandırmışlar. İnsanlar altında sıraya girmişler. Sıcak bir şeyler yiyip içmeye çalışıyorlar. Şöyle dolanalım. Bakar mısınız? Her yerde upuzun kuyruklar var. İşte tam bir Noel'i yansıtan film sahnesi gibi bir anı görüyorsunuz. 3 gündür yoldayım. Buna değdi. Harika oldu. Baksana, çocuklar çığlık çığlığa bu Noel'in keyfini çıkartıyorlar. Bu pazar çok güzeldi.
Gündüz de tatlıydı ama gecesi bence kesinlikle daha iyi. Ya bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Harika. Arkada da Edith Piaf çalıyor. Harika ötesi. Bak gündüz de çok beğendim ama şimdi şöyle geziyorum. Rüya gibi, rüya gibi. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ve çok fazla Türk var. Ve beni çok tanıyan da oldu. Herkese çok selamlar. Videolarımı izleyip. Sizi tanıyoruz. Tanıyor musun abi? Eyvallah. Dedim bak. Denk geldi. Herkese selamlar. O yüzden dünyayı gezmenizde faydamız oluyorsa ne mutlu. Çok heyecanlandım. Çok beğendim burayı. Şöyle bir pretzel aldım. Hamurlu bir ürün özünde. Üzerine de şeker koymuşlar. Bunu tuzlu falan da yiyebiliyorsunuz. 3 euro. Güzel. Böyle böyle akşam tırtıklayacağız bir şeyler. Sokakların hepsi birbirine çok benziyor ama akşam olduğunda aydınlatmalar çok farklı. Mesela bu binaya hiç dikkat etmemiştim. Dışına ayrı bir aydınlatma, hareket eden bir ışık sistemi kurmuşlar. Az önce de gördüm bir tane. Bu çok güzel bir hava katıyor kente. Şimdi birazcık böyle dışarıya doğru giden bir sokağa girdim. Oraları keşfediyorum. Merkezdeki o kalabalık biraz daha azaldı çünkü fark etmişsinizdir. Her yer güzel ya. Gerçekten kötü bir şey yok. Tasarımları da çok iyi düşünmüşler. İnsan neye bakacağını, neyi çekeceğini belli bir yerden sonra şaşırıyor. Bakın gündüz geçtiğimiz yerlerin geceki hali ne kadar daha güzel oldu değil mi? Sabah gittiğimiz o pazarların olduğu yere götüreceğim sizi. Bakalım dedikleri kadar orası da güzel oluyor mu? Alsas bölgesine geldiğinizde buraya özgü mutfak var. Beckhoff dedikleri böyle etli bir yemek var. O çok güzel oluyor ama çoğu restoran ya dolu ya kapalı. Bir de şu şekilde yazılan Flamunken adındaki böyle pizzaya benzeyen peynirli ama içinde hep domuz oluyor. Onu yerler. Ve fiyatlar da genelde bir yemeğin 20-30 euro civarında olur. Az önce size gösterdiğim pazarlardaki bütün neredeyse her yeri ayakta yiyorsunuz ve bu kadar soğukta zor oluyor. Çoğu restoran kapalı, anlamadım neden. Çok kalabalık diye ya da Aralık ayı artık bitiyor diye kapatmışlar. Ben de şöyle bir restorana geldim. Cafe Jupiler diye. Günün menüsünde et vardı. Bunların da eti çok iyi oluyor. Bunu yiyeyim. Zaten sokakta yine bir şeyler tırtıklarım. Bari sıcak bir yerde güzel bir tabak yemek görsün yüzüm. Fiyatlar da 20-30 euro civarında. Kahveler de 3-4 euro falan. Turistik ve Fransa'nın lüks bir bölgesi için gayet normal. Yemeğimi sipariş ettim, bekliyorum. Bakın şu kadar büyük bir porsiyon geldi. 20 euro civarındaydı. Hani dışarıda bir tane kurabiyeye 5 dolara veriyorsun. Saçma sapan pizzalar 15 dolar. Çok mantıklı hareket ettiğimi düşünüyorum. Kendi kendime övesim geldi. Güzel bir et söyledim. Bir de o yemeklerin çoğu domuz. Bu dana. O yüzden işimizi garantiye aldık. Mis gibi yemek. Gayet güzel. Yanında patates ve şu kadar salata geldi. Gayet güzel bir akşam yemeği yiyorum. Kolmardı. Afiyet olsun bana. Yemeğimi yedim. 10 üzerinden 6'lık bir yemekti. Yani tamamen doymak için yediğim bir yerde. O yüzden siz oraya güvenip yemek yemeyin. Çok daha iyi yerler vardır. Önceden de yemiştik. Bahsettiğim o etli yemekleri falan çok güzeldi. Önceki vloglarımda anlatmıştım. Şimdi artık tam kentin, kasabanın daha doğrusu kalbine geldim. O gündüz en güzel olan yerlerini bir de gece görürüm. Biraz daha dolaşırım. Sonra yavaştan videomuz biter. Gerçekten gece bambaşka bir yer oldu. Baksanıza. Aynı yerleri geziyoruz. Yani gezdiğimiz farklı bir cadde değil ama ışıklandırılınca peri masalı gibi oldu. Her yerde bakın yemek yemek için sıra var. Yani gerçekten bu kadar yoğun turizme hazır olun. Benden size söylemesi, çok yoğun bir kalabalık göreceksiniz Noel döneminde buralarda. 25 Aralık Hazreti İsa'nın doğduğu güne kadar aslında birçok yer açık ama bazı yerler kapalı oluyor demiştim ya. İşte ocağın başına kadar açık olan yerler genelde Kolmar. İşte Almanya'da belli başlı yerler var. O yüzden buna dikkat ederek plan yapın. Eskiden bu
papazlar, işte din adamları tarafından kullanılan bir aslında gelenekmiş. Sonra ilk Avusturya'da kralın hadi kutlayın demesiyle kutlanmaya başlamış. Sonra Almanya'da, sonra da tüm dünyada bu Noel kutlanmaya başlamış. Günümüzde de bu şekilde Avrupa'da Hristiyanların aslında bir geleneği aslında bu özünde. Ama şu anda tamamen turizme dönmüş durumda aynı zamanda. O yüzden yine söylüyorum, planlamanızı çok iyi yapın. Bakın en güzel yerlerinden birisi kesinlikle burası. Ekranda ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama gerçeği şahane. İnşallah bir gün sizler de gelince buna şahit olursunuz. O kadar çok soğuktu ki kapanış yapmayı bile unuttum. Bir de bu arada akşam 8'de her yer kapanıyordu Kolmar'da. O yüzden planlarınızı yapacaksanız bunu da dikkate alarak yapmanızı videonun sonuna doğru önermiş olayım. Çünkü çekecek hiçbir şey kalmadı. Etraf bildiğiniz kararmaya başlıyor. O bütün gördüğünüz rengarenk mekanlardan sokaklara kadar bir anda incin top oynuyor derler ya, o hale bürünüyor. O yüzden hani akşam dediğimiz kısım burada 5 ile 8 arasıymış. Hanımlar beyler, amacım Alsace-Lorraine'e dair hem sizlere bu bölgeyi anlatıp gezi rehberi çıkarmakta, köylerden bahsedip hem de benim de bir hayalim olan Kolmar'ı Noel döneminde görmekti. Umarım sizlere de güzel rehber olmuştur. Detayları zaten öneriler şeklinde açıklamayı bırakacağım. Oradan sizler de bakarsınız. Tabii ki Almanya'da da, Çek Cumhuriyeti'nde de, Polonya'da da bunun gibi çok güzel daha Noel pazarları kuruluyor. O yüzden bir sonraki sene en azından plan yapacaksanız benim bu videoda yaptığım hatalı planlamalar, yanlış organizasyonları da dikkate alıp sizler mesela Kasım sonundan itibaren kendinize bu pazarların keyfini çıkaracak şekilde rota çıkarmanız için bir nevi tecrübe videosunu dikkate almanızı öneririm. Benim hayalim her zaman gittiğim yerlere sizlere anlatıp bu kıvılcımdan bir yangına dönüştürmeniz ve gittiğiniz yerlerde sizlere aslında ön izlerim yaratıp oradaki gezi rehberlerimin ilham olması. Biliyorsunuz bunu 10 yıldır yapıyorum ve söylüyorum. Ve şu ana kadar da umarım sizlere de bu gezilerim gerçek anlamda bir faydası dokunmuştur. Soğuğu da anlatırım, sıcağı da anlatırım, mutluluğumu da, rezilliğimi de, ama hepsi benim şahsi tecrübelerim ve başıma ne gelmişse onlara aktardığım anılarım. O yüzden detayları da açıklamaya bırakacağım. Sizler de bu videoda şu ana kadar izlediğiniz ne varsa, beğendiğiniz, beğenmediğiniz ya da başka pazarların önerileri varsa onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Biliyorsunuz bir beğeniniz, bir yorumunuz bizim için çok kıymetli bu yaptığımız işte. O sizin için böyle küçücük 1-2 saniyelik detay bizim algoritma açısından işimizi daha sizlerin önünüze getirecek şekilde layığıyla yapmamız için haberdar olmanızı sağlayan bir sistem. Ne yazık ki YouTube böyle çalışıyor. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Bakalım bir sonraki bölümde bir başka köyden mi çıkacağız, bir başka ülkeden mi ya da bir kıtadan mı, onu hep birlikte göreceğiz. O yüzden bildirimleri açmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.